Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin güncel analizini yaptıktan sonra uzun vade için fırsatlar nasıl yakalanır, nasıl değerlendirilir bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında sizlerden istek olarak gelen KRGYO, Pasifik Gayrimenkul, Ege Seramik, Trabzonspor, Vestel, Yayla Enerji ve Ereğli hisselerine bakacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayalım arkadaşlar. Şimdi endeksimizin uzun süredir alt tarafta 7400, üst tarafta ise 8500 seviyeleri arasında gidip geldiğini söylüyoruz arkadaşlar. Özellikle son dönemde ise bu 8123 seviyesini geçemiyoruz ve tekrardan aşağı yönlü bir hareketlerin gelmeye başladığını gördük arkadaşlar geçtiğimiz hafta. Şu anda 7496, buna 7500 diyebiliriz. 7500 Fibonacci desteğine çok yakın vaziyetteyiz. Önümüzdeki hafta belki buradan tekrardan 7400 seviyelerini deneyip tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Veyahut da buralar kırılırsa eğer altında, bu 7400 seviyesinin altında 2 gün düşüşle kalırsa önümüzdeki dönem için 6900 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Eğer ki önümüzdeki hafta bu 7500 veya 7400 seviyelerinden desteğini alabilirse tekrardan Kaufman hareketli ortalaması olan 7888 seviyesine doğru bir tepki yükselişte görebiliriz. Aynı zamanda şöyle tepeleri birleştirdiğimizde düşen trendi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu düşen trend çizgisini yukarı kırması gerekir. Bu Kaufman hareketli ortalaması 7888 seviyesinin üzerine geçtiğinde bu düşen trend çizgisini de zaten yukarı yönlü kırmış olur arkadaşlar. Fakat bu 8123 seviyelerinin de en azından üzerine attığını, üzerinde tutunduğunu görmek gerekir. Ancak öyle bir durumda tekrardan 8500 seviyelerini deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi videonun başında uzun vadeli fırsatları görebilme, değerlendirebilmekten bahsettim. Bunu ben nasıl yapıyorum onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu yaparken aylık grafikte çalışıyorum ve RSI Combo indikatörünü kullanıyorum arkadaşlar. RSI Combo indikatörünün 50 seviyesine yatay bir çizgi çekiyorum. Bu 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda ve düşüş mumu da varsa benim için bu dönemler ucuzdur arkadaşlar. Mesela Borsa İstanbul için 2018 Ağustos ayından 2020 Mart ayına kadar dönem dönem bazı aylar 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Yani bu dönemlerde borsamız çok ucuz fiyatlanıyordu ve akabinde bakın bulunduğumuz güne kadar geldiğimizde %653'lük bir endeks bazında yükseliş görmüşüz. Bunu aylık olarak Amerika'nın endekslerinde altın gibi, gümüş gibi varlıklarda kontrol ediyorum arkadaşlar. Mesela Amerika endekslerinde 50 seviyesinin üzerine bir çizgi çektiğimde bakın mesela şu an S&P 500'deyiz. Haziran 2022, Eylül 2022 ve Aralık 2022. Bu dönemlerde 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz ve çok ucuz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve zaten buralarda dibini yapmış ve yükselişe başlamış olduğunu görüyorsunuz. Ve bu dipten şu anki seviyesine doğru baktığımızda %32'lik bir yükseliş görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda dolar bazlı bir yükseliş bu. Yani bu dönemlerde Ağustos, Eylül, Ekim 2022 dönemlerinde çok ucuz olduğunu görüyorsunuz. Bu dönemlerde ben Amerikan endekslerini toplamaya başlamıştım. Ve şu anda gayet güzel karlar geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Dow Jones'a da baktığımızda yine Eylül 2022 döneminde buralardan ucuz olduğunu görüyoruz. Ve buralarda aynı şekilde ben yine toplamalarıma başlamıştım. Ve akabinde gayet güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda burada da %28'lik bir yükseliş var. Nasdaq'ta da aynı şekilde şu Haziran 2022, Eylül 2022, Aralık 2022 dönemlerinde görüyorsunuz. Çok ucuz seviyelerde kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve akabinde gayet güzel bir yükseliş geliyor. Buralarda dibini yapıyor. Şu anda da işte %55'lik bir dolar bazında karlılık içerisinde. Yani dediğim gibi arkadaşlar sadece Türk borsasına endeksli kalmamak lazım. Başka nerelere yatırım yapılabilir? Nerelerde fırsatlar var? Her zaman için araştırmak lazım arkadaşlar.
Aynı şekilde altında bakın 2022 Eylül aylarında çok ucuz seviyelere geldiğini görüyorsunuz. RSI Combi indikatörümüz 50 seviyesinin altında kalmış ve akabinde altında da güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. %26'lık. Bakın daha önce de 2018 yılında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 50 seviyesinin altında kalıyor. Ve ardından gelen yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. %75'lik bir yükseliş geliyor. Yani dediğim gibi sadece Türk borsasına bakmamak lazım. Ben biraz önce de söylediğim gibi her ay kapanışında Amerikan endekslerine de bakıyorum, altına da bakıyorum. Yani gümüş ve benzeri varlıklara da aynı şekilde inceliyorum arkadaşlar. Tabi bu yöntemi hisse bazlı da yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için ne yapacaksınız? Şurada TradingView sitesine girdiğinizde ürünler kısmında takipçi ve hisseyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten aylık grafikteymiş. Hemen aylık grafiği seçiyoruz. Filtrelere giriyoruz. Şuraya RSI yazıyoruz. Göreceli güç endeksi RSI 14. Küçük 50 diyoruz ve kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda Borsa İstanbul'da 50 seviyesinin altında, RSI 50 seviyesinin altında bu hisseler var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Kaç tane? 24 tane hisse varmış. Tabi bu hisseleri uzun vadeli toplamadan önce mutlaka bilançolarına bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani sağlam, güvendiğiniz, uzun vadede batmayacağını düşündüğünüz hisseler için bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi buradaki hisselerden ben sadece Canten'in mali tablolar analizini yapmıştım. Onun da kartını şuraya bırakayım. İzlemek isteyen arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Listeye Vestel eklenmiş. Mesela Vestel de güzel bir seçenek olabilir burada. Yani dediğim gibi bu şekilde uzun vade için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan hisseler veya diğer varlıklar ucuzken toplayabilmek ve sonrasında birkaç sene içerisinde çok güzel yükselişler yakalayacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan hisselerimize geri dönersek sizden gelen hisselerle devam ediyorum. KRGO hissesine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Kısa vadede neler olabilir? Nerelerden dönebilir? Nerelere kadar düşebilir? Bir bakalım arkadaşlar. RSI Combi indikatörümüzü de kapatalım. VIX Fix indikatörünü ekleyelim. Evet, şu anda KRGO hissesinin 31.98 seviyesindeki Fibonacci desteğini altında kapattığını görüyoruz. Eğer pazartesi günü de bu desteğin altında kalması ve düşüşün devam etmesi durumunda hareketin 26 seviyesine doğru devam etmesini beklerim arkadaşlar. Burası da kırılırsa çok yakınında 24.20 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Pazartesi bir yükseliş gelirse ve 31.98 seviyesinin üzerinde kapanış gelirse önümüzdeki dönem için ilk etapta 37.98 seviyesine doğru bir yükselişte görebiliriz. Buraların geçilip Kaufman hareketli ortalamasına doğru yani 41.68 seviyesine doğru bir hareketin devamı durumunda şuradaki boşluklu gap'li düşüşü de kapatmış olur. Fakat bu 41.68 Kaufman hareketli ortalaması geçilip üzerinde de 2 gün yükselişte kalmadan bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bakın hissemiz şurada sata dönmüş 13 Aralık tarihinde 36.76'ymış o zaman fiyatı. Yani buralarda bu hisseden çıkmak gerekirdi arkadaşlar. Şu an hala da elinde tutan arkadaşlar varsa bir pazartesi gününü de takip edebilirler. Eğer ki şu seviyenin 31.98 seviyesinin üzerine atamıyorsa dediğim gibi düşüşün 26 seviyesine doğru devam etmesini beklerim arkadaşlar. Hissede bir ikili tepe oluşumunun da olduğunu görüyoruz. Şurada ikili tepenin tamamlandığını görüyoruz 12 Aralık tarihinde. Akabinde de düşüş gelmiş zaten. Dediğim gibi pazartesi günü bu hisse için önemli olacak. Bir yandan bir dip çalışması başlattığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yeşil mumlar gri muma döndüğünde ve aynı zamanda şu View Trend indikatörümüzde bir yeşil nokta şurada olduğu gibi oluştuğunda bir tepki yükselişi tekrardan görebiliriz arkadaşlar bu hissede. Bakın şurada yeşil nokta geldikten sonra bir miktar yükseliş gelmiş. Daha önce 27 Ekim'de aynı şekilde View Trend indikatörümüz ala döndüğünde yine bir miktar yükseliş gelmiş arkadaşlar. Ama dediğim gibi düşüş trendine girmiş bir hisse. Yükselişlerin tepki yükselişi olarak kalması muhtemeldir. 41.68 Kaufman hareketli ortalamasına doğru gelecek tepkiler
satış fırsatı olur arkadaşlar. Ancak bu seviyeye geçildikten sonra tekrardan yükselişin devamını görebiliriz. Şimdi bir diğer hissemiz Pasifik Gayrimenkul. Pasifik Gayrimenkul hissesi de şu anda 4.98 seviyesinde bir Fibonacci seviyesi var. Geçtiğimiz hafta işte zaman zaman üstüne atmış, zaman zaman altında kalmış, buralarda tutunmaya çalıştığını görüyoruz. View Trend indikatörümüz ala dönmüş şurada. Fakat tekrardan bir düşüş geldiğini görüyoruz arkasından arkadaşlar. Pazartesi Salı günü bu hisse için önemli olacak. Şu 4.98 seviyesinin altında 2 gün daha düşüş gelmesi durumunda 4.32 seviyelerine doğru düşüşün devamını görebiliriz arkadaşlar. Sadece arada şurada bir 15 Eylül tarihinde şu seviyeden bir destek aldığını görüyoruz. Bu seviyede önemli olabilir. Ta oraya da şöyle yatay bir çizgi çekelim. 4.67 seviyesi arkadaşlar. Buralarda kırılıyorsa artık düşüşün devamını görebiliriz. Bir yandan dip çalışmasının başlattığını görüyoruz. Belki şu seviyelerden destek alıp, işte 4.67'den destek alıp, belki de bir alt seviye olan 4.34'ten desteğini alıp orada dip çalışmasını tamamlayıp bir tepki yükselişi gelebileceğini düşünüyorum. Şu an Kaufman hareketli ortalamamız 5.22 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde yükselişte kalmadan düşüş bitti diyemeyiz. Bakın 27 Kasım tarihinde bu hisse sata dönmüş. Artık burada satıp çıkmak gerekiyordu arkadaşlar bu hisseden. Şu an yeni alımlar için uygun bulmuyorum. Eğer ki önümüzdeki dönemde 5.22 Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırarsa aynı zamanda 5.36 seviyesinde bir direncimiz var. Buranın da kırılabileceğini düşünüyorum. Öyle bir durumda 5.78 direncimize kadar bir yükseliş gelebilir arkadaşlar ilk etapta. Şimdi Ege Seramik hissesine geçiyorum. Ege Seramik hissesi düşüş trendinde olan bir hisse. 16 Ekim tarihinde hissemiz sata dönmüş. Burada bu hisseden çıkmak gerekiyordu arkadaşlar. Bakın öncesinde güzel bir yükseliş yapmış. 16 Ekim tarihinde sata dönmüş. Burada çıkmak lazımdı arkadaşlar. Şu anda düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Şurada geçtiğimiz hafta işte 15 Aralık, 18 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde bu düşen regresyon kanalını ve aynı zamanda 3.79 seviyesinde bulunan Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat başaramayıp yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. Şu anda ilk desteği 3.17 seviyesinde. Buralardan desteğini alamazsa 3.17 seviyesi kırılırsa eğer kanalın dibine doğru belki önümüzdeki hafta şuralar olabilir kanalın dibine ulaşması. O neymiş? 2.71 seviyeleri olabilir. Bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. Eğer ki 3.17 seviyesinden bir destek bulup yönünü yukarı çevirebilirse tekrardan kanalın üst seviyesini kırmaya çalışacağını düşünüyorum. Aynı zamanda 3.79 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasını kırmak için bir deneme daha yapabilir. Fakat bu Kaufman hareketli ortalamasını geçemeyip geriye döndüğü her noktada düşüş teyit almış olur arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. Ancak kanal yukarı yönde kırılırsa ve Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 günde yükselişte kalırsa o zaman yeni girişler için değerlendirilebilir. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da hissenin 13 Kasım haftasında sata döndüğünü görüyoruz. Uzun zamandır Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Yani durumu iyi değil arkadaşlar bu hissenin. Şimdi Trabzonspor hissesine geçiyorum. Burada da hissemiz 26 Ekim tarihinde sata dönmüş durumda. Sonrasında bir iki defa Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış ve başaramamış, yönünü tekrardan aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda Kaufman hareketli ortalaması 2.93 seviyesinde. Bu seviye yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Gerçi yukarı doğru kırılsa da önünde birçok direncin olduğunu görüyoruz. Şöyle ilk etapta 3.6 seviyesinde bir direnç var. Sonrasında 3.15 seviyesinde, 3.25 seviyelerinde dirençler var. 3.44 seviyesinde ayrıca bir direnç var. Ancak buralar geçecek ki tekrardan şöyle 3.80 hatta 4.28 seviyelerini görebilsin. Şu anki desteğimiz, ilk desteğimiz 2.59 seviyesinde. Bunun da altında bir 3 tane çok yakın seviyede destek var arkadaşlar.
Belki buraları zorlar ama kıramayıp tekrar bir yukarı yönlü tepki yükselişi yapabilir arkadaşlar. Şimdi Vestel hissesine geçiyorum. Vestel hissesi gördüğünüz gibi 26 Ekim tarihinde sata dönmüş vaziyette. Sonrasında birkaç defa Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış fakat bir türlü başaramamış. Ciddi bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Şu anda ilk desteğimiz 45.98 seviyesinde. Burada bir destek bulma çabası var. Şöyle pazartesi günü 45.86 üzerinde kalabilirse tekrardan Kaufman hareketli ortalaması olan 50.64 seviyesine doğru bir tepki yükselişi görebiliriz arkadaşlar. Ancak bu seviye yukarı yönlü kırılıp üzerinde de 2 gün yükselişte kalırsa düşüş bitti diyebiliriz arkadaşlar. Tabi bu düşüş bitti demek yükseliş trendine girdi anlamına gelmiyor. Önünde yine dirençlerimiz var. 55.20 ve 59.20 seviyelerinde dirençlerimiz var arkadaşlar. Şu an bir yandan dip çalışması yaptığını görüyoruz. Bu dip çalışması tamamlanıp gri mumlar gelmeye başladığında bir tepki yükselişi göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle haftalık grafikte bir bakalım. Haftalıkta Williams yüzde aralığı indikatörünü kullandığımız ucuz hisseler stratejimizde bu hisseyi daha önce 3 defa topladığımızı görüyoruz arkadaşlar. Şu an ucuz fiyatlanıyor. Makul seviyede fiyatlar. Zaten RSI Combo indikatörünü kullandığımız aylık stratejimizde de hissenin şu anda bu listeye girdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Vestel hissesi şu an ucuzdur. Bu seviyelerden kademeli olarak toplanabilir arkadaşlar. Yayla Enerji hissesine geçiyorum. Yayla Enerji hissesinde şu anda 6.38 seviyesindeki Fibonacci desteğinin üzerinde tutunma çabası var. Hissemiz 8 Aralık tarihinde ala dönmüş. Fakat şuradaki 7.28 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaşıp yönünü tekrardan aşağı çevirmiş. Şu an Kaufman hareketli ortalaması olan 6.69 seviyesinin altında seyrediyor. Fakat dediğim gibi 6.40 seviyesindeki Fibonacci desteğini bir takip etmek lazım. Bu destek aşağı yönlü kırılıyorsa tekrardan 5.68 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesi durumunda 6.69 Kaufman hareketli ortalaması ilk etapta bir direnç olarak çalışacaktır. Buranın geçilmesi durumunda tekrar 7.28 seviyeleri denenebilir. Burası da geçilirse eğer 7.75 seviyesinde ayrıca dirençlerimiz var arkadaşlar. Buranın da geçilip üzerinde 2 gün yükselişte kalması durumunda tekrardan 8.70 seviyelerinde deneyebilir. Hissemiz bakın şöyle 6 Ekim tarihinde sata dönmüş. Buralarda satıp çıkmak gerekirdi arkadaşlar. Şu an 8 Aralık tarihindeki al vermesi hatalı bir sinyal oluşturmuş olabilir. Çünkü hemen akabinde tekrar fiyat aşağı doğru yönelmiş. Dediğim gibi 6.38 desteği kırılacak mı kırılmayacak mı bunu bir takip etmek lazım. Haftalık grafikte baktığımızda hissemiz 16 Ekim haftasından itibaren 6.68 seviyesinde bulunan Kaufman hareketli ortalamasının altında kalmaya başlamış. Fakat daha da altına düşmeyip yukarı yönlü bir tepki vermiş. 4 Aralık haftasında Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kalıp tekrardan yönünü aşağı çevirmiş arkadaşlar. Şu anda yine Kaufman hareketli ortalamamızın altında. Bakalım dediğim gibi 6.38 seviyesindeki Fibonacci desteğimiz önemli bir seviye olacak arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesine geçiyorum. Ereğli hissesinde 18 Aralık tarihinde hissemiz günlük grafikte tekrardan ala dönmüş vaziyette. Daha önce de 22 Kasım tarihinde hissemiz ala dönmüş. Fakat şuradan işte 42.06 seviyelerinden bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş. Hatta şuraya bir yatay çizgi çekelim arkadaşlar. Evet, bu seferki yükselişinde bu seviyeyi kırdığını görüyoruz. Fakat şu anda da 42 seviyesinin destek olarak çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Buradan desteğini alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilirse önümüzdeki dönem için bakın daha önce şuralardan bir dirençle karşılaşmış. Şöyle 45.20 seviyesine de bir yatay çizgi çekelim. Önümüzdeki dönem için 45.20 seviyesine bir hareket gelebilir arkadaşlar. Buralarda geçildikten sonra tekrardan 48.92 Fibonacci seviyemize doğru bir yükselişte görebiliriz. Şöyle haftalık grafikten bir bakalım.
Haftalık grafiğimizde şöyle uzun zamandır çalışan 2019 yıllarından beri devam eden bir yükselen regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Şu an haftalıkta Kaufman hareketli ortalaması olan 40.92 seviyesinin üzerinde. Bu güzel. Fakat şu mum önümüzdeki hafta tekrar bir düşüşün gelebileceği konusunda beni endişelendiriyor arkadaşlar. Böyle bir durumda 40.92 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması ilk etapta bir destek olarak çalışabilir. Ama uzun vade olarak baktığımızda şu yükselen regresyon kanalı aşağı yönlü kırılmadıkça trend değişti diyemeyiz arkadaşlar. Uzun vadeli dönem için Ereğli hissesinde. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.